Herkese merhaba. Bugün Ramazan sofralarının en zarif ve en hafif tatlılarından biri olan güllacı yapıyorum. Başlamadan önce çok kısa bir tarihine değinmek istiyorum bu arada. Güllaç kökeni Osmanlı İmparatorluğu dönemine dayanan yaklaşık 600 yıllık bir saray tatlısı. Rivayete göre nişastanın ince yufka haline getirilmesiyle ortaya çıkıyor ve zamanla sütle buluşarak bugünkü hafif formuna kavuşuyor. İsminin de güllü aştan geldiği söyleniyor. Yani aslında gül suyu ile yapılan bir tatlı. Yapımını kısaca özetlemek gerekirse, önce sütü tencereye alıyorum. 3 bardak kadar süt kullanıyorum burada. Bu ölçüdeki süt içinde 1 bardak kadar şeker ilave ediyorum ve karıştırıyorum. Eğer pastörize süt kullanıyorsanız kaynatmanıza gerek yok. Hafif ısınması yeterli. Parmağınızı süte batırdığınızda elinizin dayanabildiği sıcaklık tam istediğimiz nokta olmuş oluyor. Eğer sütü kaynatırsanız mutlaka bu ısıya gelene kadar soğutmalısınız. Çok sıcak süt güllacı hamur yapar. Bunu da tabii ki istemeyiz. Süt ve şeker karışımını hazırladıktan sonra bir yandan o soğurken bir yandan da süsleme malzemelerini hazırlıyorum. Çilekleri doğruyorum. Cevizleri çok ince olmayacak şekilde blenderdan geçiriyorum. Nar tanelerini ayıklıyorum ve bundan sonra güllacı tepsiye yerleştirmesi aşaması geliyor. Ben dikdörtgen bir borcam kullandığım için güllaç yapraklarını bölerek yerleştiriyorum. Her yaprağın üzerine kepçeyle sütü gezdiriyorum ve tamamen yumuşamasını sağlıyorum.
İlk 3 yapraktan sonra orta erilikte çektiğim cevizlerin 3'te 2'si kadarını her yerini kaplayacak şekilde dağıtıyorum, serpiştiriyorum. Ardından kalan 2 yaprak için de aynı işlemleri tekrarlıyorum. Ara ara kepçenin arkasıyla hafifçe bastırıyorum ki güllaç sütü eşit şekilde çeksin. Süsleme aşamasına gelince de en üstte cevizleri şeritler halinde koyuyorum. Üzerine çilekleri ve nar tanelerini yerleştiriyorum. Güllaç süslemesi tamamen kişisel zevke dayanan bir konudur. Dolayısıyla ben burada ceviz, çilek ve nar üçlemesini çok beğendiğim için bunları kullandım. Ama herkes kendi zevkine göre farklı alternatifler kullanabilir. Güllaç soğuk yenilen bir tatlı olduğu için mutlaka buzdolabında dinlendiriyorum. İyice soğuyup kıvamını aldıktan sonra servis ediyorum. Bu tarifte daha önce de bahsettiğim gibi gül suyu kullanmadım. Çünkü ailenizdeki çoğu kişi gül suyunu sevmiyor. Ama dilerseniz eğer kozmetik olmayan yenilebilir gül suyu bulabildiyseniz birkaç damla gül suyu da ekleyebilirsiniz. Orijinalinde gül suyu da var. Hafif, zarif ve Ramazan'a yakışan bir tatlı. Şimdiden afiyet olsun. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı lütfen unutmayın. Kendi güllaç tarifiniz varsa paylaşırsanız çok sevinirim. Ya da benim tarifimle güllaç yapıp denediyseniz sonucunun nasıl olduğunu da çok merak ediyorum. Şimdiden afiyet olsun diyorum. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere. Hoşça kalın.